Majikal Akademi'nin ikinci bölümüne hoş geldin. Sevgili majisyen adayı, bugünden itibaren seninle uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Majikal Akademi'ye dahil olmaya karar verdiysen eğer hemen birkaç kuraldan bahsedelim. Öncelikle senden not tutmanı istiyorum. Her eğitim stilinde olduğu gibi not alman önemli. Bütün söylediklerimi yazmana gerek yok. Zaten tekrar gelip videoyu seyredebilirsin. Fakat önemli yerleri, en azından benim sana not al dediğim yerleri not almalısın. Kıyma makinesi örneğiyle devam edelim. Elbette vejetaryen ve veganlardan tepki almak istemiyorum. Fakat kıyma makinesi normalde insanlık için işe yarar bir alettir. Ama kıyma makinesini nasıl kullanacağını bilmeden elini sürersen elini kaybedebilirsin. Elbette metafor yapıyorum. Kurallara dikkat edersek eğer hiç zarar görmeden majikal uygulamalar ve pratiklerle ilgilenebiliriz. Şimdi soruyorum size. Kıyma makinesine elini sokan mı suçlu, yoksa kıyma makinesi mi? Elbette kıyma makinesine elini sokan kişi suçlu. Bu yüzden daha önce büyü veya majikal uygulamalarla ilgilendiyseniz ve zarar gördüyseniz bütün sorumluluk size ait. Hiç anlamayan, hakkında hiç bilgisi olmayan bir insan kimyasal malzemelerle oynarsa eğer büyük ihtimalle korkunç deri yanıklarından başka elinde hiçbir şey kalmayacaktır. İlerleyen günlerde konuşacağımız vampirizm kesinlikle yasak. Şimdiden söylüyorum ki aklının bir tarafına küpe et. İkincisi, varlıklarla maji yapmak, yani genel ismiyle halk arasında duyduğum kadarıyla bir cin veya bir varlıktan yardım dilenip karşılığında kurban keserek, yani kan dökerek maji yapmak, yine kurban vererek maji yapmak, yani bir cin veya bir varlıktan medet umarak ondan karşılıklı çıkar alışverişi yaparak büyü yapma kısmı. Bu bende yasak. Biz yüceliği kullanarak, tanrısal enerjileri kullanarak, aynı zamanda kendi kadim üçüncü elimizi kullanarak maji yapacağız. Bu tarz kullanımlara sahip büyücüler veya sahte uygulamacılar yalnızca bir sinek kadar etki edebilir. Evet, sinek sizi hasta edip öldürebilebilir. Çok milyarda bir olasılık olsa da evet, canınızı yakar ve rahatsız eder ama bu kadar. En baştan Majikal Akademi'de sana maji öğreteceğim. İlk iki kuralımızla başladık. Vampirizm yasak. Varlıklarla maji yapma işi yasak. Elbette biz de varlıklarla ilgileneceğiz ve varlıklar konusunu sana uzunca anlatacağım ve öğreteceğim. Evet, elle tutulur verilerle devam edeceğimizi zaten önceki videoda söylemiştim. Maji en temelde enerjiyi programlama üzerine bir bilimdir. Programladığı enerji ise ruhani enerjidir. Ruhani enerji ne diye soracak olursan, ki ruhani enerjiyle ilgili bilimsel ve deneysel kanıtı, yani elle tutulabilir ve hissedilebilir kanıtı vereceğim ders 3. dersimiz olacak. 3. dersimizde ruhani enerjiyi bedeninde hissettireceğim bir çalışmayla devam edeceğim. Bugün ruhani enerjiden bahsediyorum fakat ruhani enerjiye dair bir kanıt sunmayacağım. Sadece bahsi geçmesi gerektiği için anlatıyorum. Unutma, şu an sana birin bir olduğunu öğretiyorum. Yani en baştan anlattığım için işin bir hayli zor. Senin işin de bir hayli zor tabii ki de. Bu eğitim serisinin sonunda senden yeni bir sen yaratacağım. Eski senden pek eser kalmayacak. Şimdiden uyarayım. Fizikte enerji, bir iş yapma yeteneğine sahip olan sisteme verilen isimdir. Buradaki ruhani sistem veya enerji de aynı fizikteki elektrik, kinetik veya potansiyel enerjiden farksızdır. Ruhani enerji bahsettiğimiz potansiyel ve kinetik, yine elektrik enerjisine göre çok daha kapsamlı bir enerji türüdür ve çok daha fazla çeşidi vardır. Yani en temelde buna ruhani enerji diyoruz. Fakat çok fazla çeşidi olduğunu şimdiden belirtmek isterim. Bu konuyu burada bir kenara bırakıyorum. Hemen geri döneceğiz. Fakat öncesinde anlamanız gereken bir durum var. Daha doğrusu bir yasa. Bunu sakın ama sakın unutma. Zihin, beden ve ruh bir arada gelişir. Yani neden bunu şimdi söyledim? Çünkü ruhani enerjinin yaptığı ana iş, yani pasif olarak yaptığı iş, programlanmadan önceki yaptığı iş budur. Zihnine ve bedenine kimyasal ve nörolojik olarak da bunlar güç kaynağı olarak kullanılıyor. Fakat ruhani enerji de bunların bir parçası. Ve aslında zihnine ve bedenine güç veren bir enerji türü. Diğerlerine yok demiyorum. Bu da var diyorum. Aynı şekilde diğer canlıları da kapsayan, evrenimizde de ciddi oranda kütle olarak bulunan bir enerji türüdür ruhani enerji. Evet, ruhani enerjiyi anladık.
zihnin, bedenin ve ruhun bir arada geliştiğini anladık. Bunu da kısaca detaylandırmamız gerekirse, bedenimiz kuvvetli olmazsa ve zihnimiz kuvvetli olmazsa ruhumuz da kuvvetli olamaz veya kaliteli olamaz. Bu yüzden bu majikal eğitim serisinde seni baştan yaratırken zihin ve beden hakkında da bazı eğitimler vermem gerekecek. Senden alınan bu yetenekleri sana yeniden katmaya çalışıyorum. Bana istediğin her soruyu yorumlarda sorabilirsin. Aynı şekilde Instagram hesabım üzerinden de bana ulaşabilirsin. Evet, şimdi çalışmamıza gelelim. Bu hafta sana vereceğim çalışma temel bir insan kontrolü çalışması. Bunun etik boyutuna burada giriş yapmayacağım. Belki bir sonraki derste uzun uzun konuşuruz. İnsan kontrolü deyince aklımıza çok şey geliyor. İlerleyen derslerde ileri düzey insan kontrolü dersleri de vereceğim. Şu anlık bunu başlangıç seviyesinde sizinle paylaşıyorum. İlk yapmanız gereken şey bir olumlama metni hazırlamak. Yani olumlamalar bizim ağzımızdan çıkan kelime bütünleridir. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü aslında zaten içimizde olan bu güç, üçüncü el gibi bahsetmiştik kafamızın üstünden çıkan, en temelde bu şekilde çalışıyor. Bizim kullandığımız kelimeler ve ürettiğimiz duygular sayesinde. Elbette bunların detaylarını da ilerleyen derslerde konuşacağız. Size ilk derslerden şöyle birazcık sizi heyecanlandıracak ve elle tutulabilir kanıtlarla gelmek sizin derse olan hevesinizi artıracaktır. Bu yüzden çalışmalarla başlıyorum. Bir A metni düşünelim. A metninde diyoruz ki A metninde bir X kişisi var. Bu X kişisine bir şey yaptırmaya çalışalım. Yaptıracağımız şey ilk etapta basit olsun. X kişisi, senin beni düşünmeni istiyorum. X kişisi, şu an beni düşünüyorsun. Beni derken kendi özbenliğinizi veya isminizi de kullanabilirsiniz. X kişisi, Kara'yı düşünüyorsun, yani beni diyebilirsiniz örneğin. Bunu kişinin fotoğrafına bakarak, örneğin uyumadan önce her gün defalarca tekrarlamanızı istiyorum. Ve bunu yaparken bir süre fotoğrafına bakın, bir sürede gözlerinizi kapatıp, elbette gözlerimizi kapattığımızda göremeyiz. Fakat imaj dünyamızda onun görselini yaratıp X kişisinin bizi düşündüğünü olumlayarak tekrarlayın. Genellikle 1000-2000 kere bunu söylerseniz o kişi sizi düşünmeye başlayacaktır. Pekala. Diyelim bu kişi bizi düşünmeye başladı. Okuldan bir arkadaşımızla bu deneyi yaptık. Deneyi yaptıktan sonra elbette ona gidip seninle böyle bir deney yaptım. Bilgin olsun, bu bilgiyi de kara ışıktan öğrendim deyip videoyu da izletebilirsin. Etik olarak bu doğru davranış olacaktır. Tanıdığın birine yapman güzel. Fakat bu konu hakkında kesinen hiçbir bilgi vermemelisin. Çünkü bunun bilimsel olabilmesi için plasebo dediğimiz etkiden uzak durmamız gerekiyor. Plasebo etkisi nedir? Bir örnekle açıklayayım size. Örneğin biz bir anaokulunda görevliyiz ve çocuklar var. İşte sağa sola koşturuyorlar falan filan. Sonra bunların karnı ağrımaya başlıyor. Ben de bir avuç şekeri onlara uzatarak diyorum ki bu yetişkinler için çok güçlü bir karın ağrısı ilacı. Bunu alın ve için karın ağrınız geçecektir diyorum. Halbuki bu şeker. Şeker yiyen çocuklar bunun karın ağrısı ilacı olduğunu düşündüğü için karınlarındaki ağrı geçiyor. Buna psikolojide plasebo etkisi deniyor. Bu yüzden biz bu noktada kurban diyelim veya hedef diyelim X kişisine kesinlikle deney hakkında herhangi bir bilgi vermeyeceğiz. Hatta bu iş bittikten sonra onun bizi düşündüğünü öğrenmek için yanına gidip bu aralar hep seni düşünüyorum, çok garip gibisinden bir tepki vererek ona bu soruyu da direkt olarak sormayacağız. Eğer ki direkt olarak sorarsak da sahte bir psikolojiye girip ya evet ben de seni düşünüyorum bu aralar çok fazla diyebilir. Çünkü zaten tanıdığınız bir kişi olduğu için fakat burada denek olan kişiyi seçmek size kalmış. Ne kadar doğru bir denek seçerseniz de deneyin kanıt değeri o kadar yüksek olacaktır. Bu uygulamanın yapılışından biraz daha bahsedeyim, kafanız karışmasın. Sizden istediğim çok basit bir durum. Çünkü bu zaten sizin içinizde olan bir güç. Sizden özel bir şeyler yapmanızı çoğunlukla istemeyeceğim. Tabii eğitim ilerleyen günlerinde zaten çok iyi anlaşacağımız, aynı dili konuşacağımız için
tabii ki de gelişmiş işler, yüksek uygulamalarda yapacağız beraber. Fakat ilk etapta şunu çok iyi anlamanı istiyorum. Sadece yap. Bu güç zaten sende mevcut. Elbette kimisi matematiğe, kimisi fiziğe, kimisi sanata ilgilidir. Herkes majiye ve ruhsal güçlere ilgili olmak zorunda değil. Bu yüzden hani nasıl ki bazısı matematik sorusunu 5 dakikada çözer de fakat herkes çözebilir. Kimisi 5 dakikada, kimisi 2 dakikada, kimisi 10 saniyede, kimisi bir bakışta çözer. Bu yüzden herkes aynı sürede bu işi başarmak zorunda değil. Yani yaklaşık olarak standart bir süre belirleyelim o yüzden. Bir hafta boyunca bir kişi seçin ve ondan aklına ya kendinizin ya bir kırmızı renginin, mesela kırmızı rengini ona düşündürebilirsiniz. Özellikle kırmızı rengi ama. Veya özel bir nesne, bir sanatçı bile olabilir bu. Her şey olabilir. Sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Ona herhangi bir şeyi düşündürün. Bir hafta boyunca her gün yarım saat ile 1 saat arasında oturun, gözlerinizi kapatın, o kişinin suretini imaj dünyanızda yaratın ve ona sürekli şu cümleyi söyleyin. Örneğimizde, benim örneğimde siz örneği değiştirebilirsiniz. Benim örneğimdeki şu an kara ışığı düşünüyorsun şeklinde olumlamanızı yapın. Bunu bir hafta boyunca yapın. Bir haftanın sonunda ise onun yanına gidip, tabii ulaşabileceğiniz bir denek olsun ki deneyin sonucunu alabilelim. Bir hafta sonra deneyin yanına gidip deyin ki ya son günlerde çok tuhaf. Kara ışık çok aklıma geliyor. Örneğin hani veya işte kırmızı rengi çok aklıma geliyor bu aralar. Sende de oluyor mu deyin. Zaten tepkisinden dürüstlüğünü veya onu gerçekten yaşayıp yaşamadığını gözlemleyebileceksiniz. Bu haftaki ödevim birazcık zor oldu. Biraz uğraşmanız gereken bir ödev. Fakat haftaya böyle 5 dakikada oturup ruhani enerjiyi bedeninizde hissedebileceğiniz, ruhani enerjinin resmen size dokunup bedeninizde farklı etkilere yol açabileceği bir uygulamayla devam edeceğiz. Bu derslik bu kadar yeter diyorum. Elveda, tekrardan görüşmek üzere.